Sıcaklığın 50 dereceyi aştığı, bir damla yağmura yıllardır hasret kalmış, dünyanın en büyük, en sıcak çölünün tam ortasında, kumların arasından balina iskeletleri çıkıyor. Üstelik bir tane değil, yüzlerce. Bunlar devasa boyutta iskeletler ve bazılarında inanması güç bir detay var. Bacaklar. Küçük, işlevsiz, yüzmeye yaramayan ama parmakları, eklemleri, küçük pençeleri olan gerçek bacaklar. Peki, okyanusta olması gereken bu balina iskeletlerinin yeryüzünün en sıcak çölünde ne işi var? Kirli Arşiv'e hoş geldiniz. Bu bölümde 9 milyon kilometre karelik Sahra'nın kavurucu yüzeyinin altına inip katman katman sakladığı sırları inceleyeceğiz. 1965 yılında Gemini 4 uzay aracı Afrika üzerinde yörüngede süzülürken Moritanya kıyılarına yaklaşan bir astronot penceresinden aşağı baktı ve şok oldu. Düz, cansız bir platonun tam ortasında ona bakan dev bir göz vardı. Yaklaşık 40 kilometre çapında eş merkezli halkalar. Bu dev göz uzay aracından fotoğraflandı ve fotoğraflar halka yayıldığı gibi bu bölgeye dünya çapında büyük bir ilgi başladı. Çünkü antik Yunan filozofu Platon, Atlantis başkentini yüzyıllar önce çok ayrıntılı bir şekilde tanımlamıştı. Tanımına göre şehir, iç içe geçmiş su ve kara halkalarından oluşuyordu. Boyutları modern ölçü birimlerine çevrildiğinde bu gözün çapıyla şaşırtıcı biçimde örtüşüyordu. İnternet efsanelerle dolup taştı. Buraya antik nükleer patlama diyenler oldu, uzay aracı iniş pisti diyenler oldu, kaybolan medeniyet diyenler oldu. İşin aslı, milyonlarca yıl önce dünyanın derinliklerinden yükselen bir magma akıntısı yüzeyi içeriden şişirdi. Kocaman bir kabarcık gibi. Volkan patlayamadı, magma yer altında katılaştı. Rüzgar ve su yüzyıllarca bu kubbeyi katman katman aşındırdı. Farklı sertlikteki kayalar farklı hızlarda ufalandı ve geriye bu mükemmel halkalar kaldı. Doğa milyonlarca yıl boyunca sabırlı bir heykeltıraş gibi çalışmıştı. Ama bu gözün gerçek sırrı kumun üstünde görünen yüzeyinde değildi. Sır tam altında gömülü olan şeydeydi. Kahire'nin 150 kilometre güneybatısında, kavurucu kumların tam ortasında bir yer var. Burası Vadi el-Hitan, Balinalar Vadisi. Burada sıcaklık 45 dereceye yaklaşıyor. Gölge bir yer ya da küçük bir su birikintisi bulman imkansız. Yürürken birdenbire kumdan pürüzsüz bir taşa takılıyorsun. Baktığında bu taş sandığın şeyin aslında bir omurga olduğunu fark ediyorsun. Kütük kalınlığında devasa bir omurga. Kumunu sıyırıyorsun, iri dişleri olan bir ağız beliriyor. Bu bir balina ve yalnız değil. Tepeden bakıldığında tüm vadi iskeletlerle dolu. Dünyanın en acımasız çöllerinden birinin ortasında yüzlerce okyanus devinin kalıntısı yatıyor. Ve asıl şok edici olan bu balinaların bacakları var. Küçük ama parmakları, dizleri, ayak bilekleri olan bacaklar. İskeletler 40 milyon yıl önce denizleri hükmeden 18 metre uzunluğundaki Basilosaurus'a ait. Bu canlılar besin zincirinin tepesindeydi. Fosilleşmiş midelerinde köpek balığı ve dev kaplumbağa kalıntıları bulundu. Ama bacakları karasal bir geçmişin net bir hatırlatıcısıydı. Bu bölgede 40 milyon yıl koca bir okyanus vardı. Tetis Okyanusu. Sıcak, sığ, yaşamla kaynayan tropikal bir cennet. Afrika tektonik plakası yukarı kaydıkça deniz tabanı yükseldi, sular çekildi. Önce bataklık, sonra tuzlu ova, sonra çöl. Bugün o vadide yürürken kelimenin tam anlamıyla eski bir deniz tabanında yürüdüğünü hissedersin. Çünkü ayakların altındaki ses taşların değil, milyonlarca yıllık fosilleşmiş kabukların, mercanların ve mangrov köklerinin sesi. Asıl rahatsız edici olan tabaka ise çok daha yakın zamana ait. Cezayir, Tassili'nin Ajer platosu. Yıl 1933. Öğle güneşinden korunmak için bir kanyona sığınan Fransız ordusu subayı Brenans başını kaldırdı ve şok oldu. Kanyon duvarları baştan aşağı çizimle kaplıydı. 10 binlerce çizimle. Bu çizimler ilkel karalamalar değildi. Benekli sığır sürülerini güden insanlar, antilop ve zürafa kovalayan okçular, filler, gergedanlar, su aygırları çizilmişti. Bu hayvanların suya ihtiyacı vardır. Bolca suya. En çarpıcı olanı ise tekne çizimleriydi. İnsanlarla dolu, büyük sazdan tekneler,
yüzlerce kilometre boyunca bir damla nem olmayan, akrep ve tozdan başka bir şey bulunmayan bu topraklarda yüzen tekneler. Bu keşifler üzerine 1950'lerde bir keşif ekibi bölgeye ulaştı ve çok daha tuhaf bir şey buldu. Avlanma sahnelerinin arasında başka figürler de vardı. Yuvarlak, yüzsüz kafası, bazen antenleri olan, uzay giysisi andıran kostümleriyle küçük insan figürlerinin üzerinde havada süzülen dev yaratıklar. En ünlüsü 6 metreye ulaşıyordu. Bunlara yuvarlak başlılar adı verildi. Antik astronot teorisinin savunucuları hala bu çizimleri birincil kanıt olarak gösteriyor. Gerçekse herhangi bir uzaylı senaryosundan çok daha ağır basıyor. Kurumuş göl yataklarından toplanan eski polen örneklerine göre yaklaşık 5.000 ila 10.000 yıl önce Sahra bir cennetti. Modern Tanzanya'ya benzer geniş bir savana. Nehirler, göller, yoğun ormanlar ve çölün tam ortasında bugünkü Hazar Denizi'nden büyük bir su kütlesi, Mega Çat Gölü. Yani o dönemde buradaki insanlar bolluk içinde yaşadılar. Resim yaptılar, dans ettiler, teknelerle yolculuk ettiler. Zamanlarının tükenmekte olduğunu bilmeden. Yaklaşık 5000 yıl önce kozmik sarkaç geri döndü. Dünyanın ekseni birkaç derece kaydı. Tropikal yağmur kuşağı güneye çekildi ve muson yağmurları Sahra'ya bir daha ulaşamadı. Belki yalnızca birkaç yüzyıl içinde nehirler aktarlara, aktarlar kuru yataklara dönüştü. Çimler sarardı, göller buharlaştı, geriye sadece kristal tuz düzlükleri kaldı. Hayvanlar önce azaldı, sonra tamamen kayboldu. Tassili'nin geç dönem çizimleri bu çöküşü adım adım kayıt altına aldı. Dans sahnelerinin yerini savaş sahneleri aldı. İnsanlar son su kaynakları için birbirini öldürmeye başlamıştı. Hayatta kalanlar tek akmaya devam eden nehre doğru kaçtı. Nil Nehri'ne doğru. Ve bu iklim mültecileri kaçışının Antik Mısır uygarlığının doğuşunu hızlandırdığı öne sürülüyor. Piramitler, tapınaklar, firavunlar. Belki bunların hepsi yüzlerce yıl önce kaybedilen cennetin, zürafaların otladığı, nehirlerin aktığı o dünyanın anısını ölümsüzleştirme girişimiydi. Giza'daki piramitlerin yapı taşlarının içindeki fosiller tesadüf olmayabilir. Çünkü bu fosiller 10 milyonlarca yıllık yumuşakça kabuğu, mercan parçacıkları, deniz organizmalarının izlerini taşıyor. Cennetin kaybolması sadece bir medeniyetin doğuşunu tetiklemedi. Bir grup insan bu bölgeyi terk etmeyi reddetti ve çölün ortasında yaklaşık 1200 yıl ayakta kalacak olan bir imparatorluk kurdu. Uzun bir süre boyunca tarihçiler, Sahra'nın merkezinin hiçbir zaman gerçek bir devlete ait olmadığını, sadece göçebeler, kervanlar, vahadan vahaya geçen seyyahların durağı olduğunu düşündüler. Ama 2011 yılında uydu görüntüleri bu fikri bertaraf etti. Güneybatı Libya'da kumun altından net çizgiler, kareler, düz sokaklar ve kale temelleri ortaya çıktı. 100'den fazla yerleşim yeri barındırıyordu. Burası Garamantların imparatorluğuydu. Kendi yazıları vardı. Savaş arabalarından oluşan bir orduları vardı. Kaldırım taşlı sokakları, 2 katlı evleri vardı. Ve Avrupa'nın büyük bir kısmı hala kabileler halinde yaşarken Garamantlar karmaşık bir yönetim sistemi kurmuştu. Peki suyun olmadığı yerde yerleşik yaşam nasıl oluyordu? Cevap toprağın tam altındaydı. Foggara sistemi. Binlerce kilometre uzunluğunda elle kayaya oyulmuş yeraltı tünelleri. Tepelerin altındaki gizli yeraltı sularına ulaştılar ve suyun yerçekimiyle tarla ve şehirlerine akmasını sağladılar. Lazer ve makine yokken dar geçitlerde, karanlıkta sürekli gömülme riskiyle kazıyorlardı. Ve bu sayede bugün deve dikeninin bile yetişemediği yerlerde buğday, üzüm, incir yetiştiriyorlardı. Bu teknoloji aynı zamanda çöküşlerinin de nedeni oldu. Çıkardıkları su fosil suyuydu, yani yenilenmiyordu. İmparatorluk büyüdükçe su seviyesi düştü. Tüneller daha derin kazılmak zorunda kaldı. Sonunda sistem çöktü. Su bitti. Şehirler boşaldı ve kum geri döndü. Geriye uydu görüntülerinde sadece hayalet gibi düz çizgiler kaldı. Tarih böyledir, yaşanır ve unutulur. Yüzyıllar sonra hiç umulmadık bir anda tekrar hatırlanır. 20. yüzyılın ortalarında jeologlar Libya'da petrol aradı. Sondaj kuyuları açıldı ancak beklenen siyah pınar gelmedi. Gezegenin en kurak yerinde, yıllardır yağmur yüzü görmemiş bir çölünde, kuyulardan buz gibi kristal berraklığında tatlı su fışkırdı.
Suyun nereden geldiği sorusunun cevabı Nubya kum taşı akiferiyle geldi. Sahranın yüzlerce metre altında devasa bir yeraltı su rezervuarı var. 4 ülkeyi kaplıyor. Mısır, Libya, Sudan, Çad. Hacmi yaklaşık 2,5 milyon kilometre küp. Yani Kuzey Amerika'nın tüm büyük gölleri birleştirilse bile bu rezervuarın yanında küçücük kalır. Bu su, Sahra'nın son yeşil döneminde binlerce yıl boyunca damla damla sızan yağmurlardan birikti. Taşın içinde hapsoldu ve katmanlar tarafından korundu. Kaddafi bu keşfi dünyanın 8. harikası olarak ilan etti ve insanlık tarihinin en büyük mühendislik projelerinden birini başlattı. Büyük Yapay Nehir. Çölün derinliklerinden çekilen su kıyı şehirlerine akmaya başladı. Kurak topraklarda çiftlikler yeşerdi ama bu bir zafer değildi. Sahraya artık yağmur yağmıyor, yani bu su yenilenmiyor. Her pompalanan litre bir daha dönmemek üzere yeryüzüne itiliyor. Tıpkı Garamant İmparatorluğu'nda olduğu gibi. Onlar da burada suyun sonsuz olmadığını acıklı bir şekilde öğrenmişti. Ve şimdi tarih farklı bir zamanda ama aynı şekilde tekerrür ediyor. Bilinen en son katmanın sır perdesini aralayalım şimdi. 1922, Howard Carter, Tutankamon'un mezarını açtı. Altın maskeler, tahtlar, lahitler. Dünya büyülenmişti. Ama hazineler arasında kimsenin dikkatini çekmeyen küçük bir şey vardı. Firavun'un göğüs kolyesi. Ortasında kutsal bir böcek, böceğin gövdesi donuk, şeffaf limon sarısı bir taştan yapılmıştı. 10 yıllar sonra yapılan analizler sonucu bunun bir taş değil de cam olduğu kanaatine varıldı. Libya çöl camı. Bu camın oluşabilmesi için Sahra kumunun neredeyse 2000 dereceye anında ısıtılması gerekirdi. Bilim insanlarına göre böyle bir ısı ancak büyük bir patlama sonucu ortaya çıkabilirdi. Patlama olduysa ardında mutlaka devasa bir çukur bırakmalıydı. 1000 kilometrekarelik alana yayılmış cam kırıklarını açıklayacak krater, Libya çölünün her köşesi tarandıktan sonra da bulunamadı. Fizikçiler verileri süper bilgisayarlara yükleyip simülasyonlar çalıştırdığında, ekranda beliren görüntüye göre yaklaşık 29 milyon yıl önce dev bir gök cismi Sahra üzerinde atmosfere girdi, yüzeye değmedi. Sürtünmeyle ısınan cisim, dünyaya sadece birkaç kilometre kala gökyüzünde patladı. O kadar büyük bir hava patlamasıydı ki, Hiroşima'ya atılan bomba yanında bir kıvılcım gibi kalırdı. Gökyüzünde ikinci bir güneş belirdi. Görünmez bir çekiç gibi inen ısı dalgası yüzeye çarptı, kum yanmadı, resmen eridi. Yüzlerce kilometre boyunca kum, sıvı cam nehirlerine dönüştü. Ve tüm bunlar tek bir krater bile bırakmadan olup bitti. Firavun'un adamları bu parçalardan birini aldı ve Tanrı Ra'nın donmuş ışığı olarak Firavun'a takdim etti. Aslında inançları gerçeğe çok da uzak değildi. Bu gerçekten bir ışıktı. Sadece ilahi değil, kozmik bir ışıktı. Bu bölümde katman katman Sahra'nın altına indik. En üstte 40 kilometre çaplı uzaydan görünen göz. Hemen altında 40 milyon yıl önce yaşamış balinaların bacaklı iskeletleri. Daha derinlerde 10 bin yıl önce teknelerle yolculuk eden, zürafaları resmeden, cennette yaşayan ve sonra o cenneti son damlasına kadar savuşturmaya çalışan insanlar. Daha da derinlerde milyonlarca yıldır karanlıkta sessizce bekleyen dünyanın en büyük yeraltı su rezervuarlarından biri. Ve son olarak Firavun'un kolyesinde taşıdığı 29 milyon yıl önce gökyüzünde patlayan bir gök cisminin camlaştırdığı kum. Sahra, sonsuz, hareketsiz bir boş çöl değil, katman katman gömülmüş bir arşiv. Ve bu arşiv insanlığa çok net bir mesaj veriyor. Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Okyanuslar çekilir, cennete dönüşür, sonra o cennet çöl olur ve cehenneme dönüşür. Belki de yüzyıllar sonra yapılan kazılarda bizim bugün inşa ettiğimiz şehirlerin kalıntılarının altındaki garip beton tabakaları anlamlandırılmaya çalışılacak. Tıpkı bizim çölde balina kemiklerini anlamlandırmaya çalıştığımız gibi. Burası kirli arşiv ve bu arşiv çok derin. Serinin devamında dünyanın gizli katmanlarını ve tarihin yanıtsız sorularını incelemeye devam edeceğiz. Düşüncelerini yorumlara yaz ve bildirim zilini açık tut. Çünkü bir sonraki dosya bugünkünden çok daha rahatsız edici olacak. Hoşça kalın.